Şimdi size klasik motif yapılışını anlatacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyoruz. Sonrasında şu en başa değil de bunun bir gerisine batıyoruz. Neden? Çünkü bazen motifler ortadan sökülebiliyor. Kullandığınız ip kaygansa özellikle. O yüzden bir zincir geriden kilitleme yapıyoruz. 3 tane zincir çekerek yukarı çıktık. Orta boşluğumuza 1, 2 ve 3. İlk 3 zinciri, şu başta çektiğimiz 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyoruz. Yanına da ekstradan 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir ipi tığın üzerine alıyoruz. Aynı boşluğun içine 1, 2, 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bu boşluğun içine tekrardan yine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekip bunu buraya kilitliyoruz. Kestik. Bakın böyle 1, 2, 3, 4 tane boşluğu olan bir motif elde ettik. Şuradaki ilk boşluğun içinden tığımı geçiriyorum ve ikinci renk ipime geçiyorum. Buradan böyle ipi aldım. 3 zincirle yukarı çekiyorum. Bunu ilk trabzan kabul ediyorum. İpi tığın üzerine aldım. 2, 3 tane trabzan yapmış görüntüsü veriyorum bu şekilde. 3 trabzan gibi. İlki 3 tane zincir, sonra da 2 trabzan yaptım. Köşeleri oluşturacağız ikinci sırada. 3 tane zincir çektik ve bakın yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Burada bir köşe oluşturduk. Tüm model boyunca köşelerimiz buralar olacak. İkinci sırada oluşturduğumuz aynı boşluğun içine battığımız 2 kutucuk. Buraya köşeyi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum ve buradaki boşluğa atlıyorum. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzanı tamamladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirle aynı boşluğun içine tekrar yine 3 tane daha trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıldı. Tekrar metot aynı. 2 zincirle diğer boşluğa atlayıp bu boşluğun içine de 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan aynı boşluğun içine. Sonra aynı metodu bu boşlukta da tekrar edeceğiz. Buraya da 2 zincirle atlayıp 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapacağız. Her bir boşluğun içine aynı metodu uyguladıktan sonra sıranın sonunda 2 tane zinciri çekiyorum ve sıra başına şu şekilde kilitleme yapıyorum. Bir tane daha ben şöyle yapıyorum ve sonra kesiyorum. Biraz uzun kesiyorum ki sökülme yapmasın. Sonra bunu içeri alacağız burayı örerken. Evet, bu köşeye geldik. Şimdi bakın ipi kestiğim yer, şöyle ipi buraya dolandırıyorum ki örerken içine alabileyim diye. Tığ geçirdim. İpi aldım. Bir, iki, üç zincirle yukarı çıkıyorum. Aynı metodu her köşede tekrar edeceğim. Bakın. Bunlar benim artık bundan sonraki 4 köşem. Her 4 köşenin içine
3 trabzan, 3 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 trabzan batarak gideceğim. Bu şekilde. Sonra ara boşluğa atlayacağım. Ara boşluğa 2 zincirle atlıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Ara boşluklara hep 3 trabzan yapıyoruz ve 2 zincirle ilerliyoruz. Tekrar 2 zincir ve köşeye geldim. Köşedeki metodum hep aynı. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar 3 trabzan. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzanla köşeyi tamamladım. Ara boşluğa atlarken dediğim gibi 2 zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra 2 zincirle buradaki köşeye atlıyorum. Bu köşeye 3 trabzan, aynı metot 3 zincir ve yine 3 trabzan. Köşeyi aynı metotla oluşturdum. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Ara boşluğa yine 2 zincirle atlıyorum. Bundan sonrayı anlatmaya gerek yok. Köşelerde ve aralarda hep aynı metotla ilerliyorum. Evet, ne yaptığımı tekrar anlatayım. Ara boşluğa 3 trabzan yapıp 2 zincirle köşeye gelip 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, tekrar 2 zincir çekip ara boşluğu 3 trabzanla doldur, 2 zincir çek ve burada kilitleme yapıp bitirdim. Dördüncü sıra ve bundan sonraki sıralarda artık hep aynı metodu uygulayacağımız için ben şimdi yine size göstereyim ve bu sırada ve sonraki sıralarda neler yaptığımı sonra bitmiş motif üzerinde göstereceğim. 3 tane zincir çekiyorum. Yine köşeyi aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir ve yine 3 trabzanla tamamlıyorum. İki tane zincir çekip ara boşlukları yine üçerli kutucuklarla aralarda hep 2 zincir. İki zincir ve yine buraya tekrar 3 tane trabzan yapıp köşelerde hep aynı metodu uygulayarak bakın yine 2 zincirle atlıyorum köşeye. Köşede aynı metodu uyguladım. Buradaki metodu burada da uyguladım. Ve 2 zincirle tekrar araları 3 trabzanla dolduruyorum. Şimdi bitmiş halini size göstereyim. Bakın bitmiş hali şöyle şu şekilde göstereyim size. Hep köşeler aynı metot. Aralarda 3'er trabzan, 2'şer zincir. Burada 4 sıra ya da 5 sıra yapabilirsiniz. Bakın 5 sıralı hali de bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hep aynı metot. Aralarda üçerli trabzan kutucuklar. Köşelerde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Aralarda her zaman 2 zincir çekerek ilerleyeceksiniz. Birleştirme kısmına. Şimdi köşedeyim. Bunları bu şekilde nasıl birleştireceğim? 3 tane trabzanı yaptım. 1 tane zinciri çekiyorum. Ve bakın şuradaki köşenin ben orta zincirinin içinden tığımı geçiriyorum. İp arkada, önde değil. İpten şöyle 2 tane ilmek alıyorum. 1 ilmek alıyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmek oluyor. Sonrasında aşağı inerken 2 tane zincir çekerek iniyorum. Ve burası köşe olduğu için her zaman bu köşenin içine 2 kutucuk yapılması gerektiği için ipi tığın üzerine alıp yine aynı boşluğun içine köşe oluşturacak şekilde
İkinci kutucuğumu 3 trabzanla yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bir zincir çekiyorum ve bakın burada şu boşluğun içinden tığımı geçiriyorum. Tığın üzerinde 2 ilmek çektim. 1 ilmek, 1 zincir alıyorum ve burası çok önemli. Burada kaydırma yapmamanız lazım. Köşenin hemen yanındaki boşluğun içine, yanlışlıkla bir sonrakine atlamayın. 3 tane trabzanı yapıyorum. Sonra bir zincir. Tekrar bakın, burada takip edin. Bir boşluğu bağladık. Sıra buradaki boşlukta. Atlama yapmayın. Bu boşluğun altından tığımı geçiriyorum. İp üstte çektim. Aldım bir zincir. En son işlem yaptığım boşluktan sonraki boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın, en son işlem yapıp bağladığım boşluktan bir sonraki boşluğun içinden tığımı geçiriyorum. İp üstte, tığ altta çektim. Bir zincir. Aşağıda bir sonraki boşluğumuz köşeye denk geliyor. Burada da ne yapıyoruz? Burada da bir zincirimizi çekmiştik. Köşeyi yine 3 tane trabzanla dolduruyorum. Ortada çekeceğim 3 zinciri bağlayarak çekiyorum. Bakın, bir tane zincir çektim. Şuradan, ortadan, köşelerde ortadan geçiriyorum. 2 ilmeği çektim. 1-2 zincirle aşağı iniyorum. İpi tığın üzerine alıp köşede olduğum için 2 kutucuk yapma zorunluluğumdan dolayı aynı boşluğun içine ikinci kutucuğumu 3 trabzanla dolduruyorum. Bakın, karşılıklı köşeler. Bakın, karşılıklı köşeler. Şöyle göstereyim. Ve 3 trabzan, boşluk 3 trabzan. 3 trabzan aynı boşluğun içine denk geldi hepsi. Şimdi artık normal işlemime devam edebilirim. 2 tane zincir çekeceğim. Normal boşlukları, ara boşlukları yani 2 zincir 3 trabzanla devam ettireceğim. 2 tane zincir ve tekrar bu ara boşluğun içini de 3 tane trabzanla tamamlayacağım. Ve sonrasında 2 zincir ve buraya kilitlememi yapıyorum. Tekrar bir daha yapıyorum. Ve buradan artık ipimi kesiyorum. Birleştirme işlemim bitmiştir.